Dünya bir deniz idi. Ne gök vardı ne bir yer. Uçsuz bucaksız, sonsuz sular içreydi her yer. Kayrakan uçuyordu. Yoktu bir yer konacak. Uçuyor, arıyordu. Katı bir yer, bir bucak. Yüzlerce destana, binlerce öyküye can verecek Türk mitolojisinin yaratılış hikayesi işte bu 4 mısrada gizlidir. Bilinen dünyanın aksine o zamanlar yer ya da gök yoktur. Aydınlık nedir, karanlık nedir bilinmez. Yalnızca kanatları zamana değen, siyah kas suretindeki Kayrakan, sonsuz suların üstünde uçmaktadır. Ama az sonra suların derinliklerinden yükselen kadim bir ses onu ilhamla dolduracak ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kayrakan, yaratmak için düşünürken söyleyeceği sözünü, kabardı sular. Kadim bir varlık dalgalandırdı su yüzünü. Ak ana iti bu. Yaşardı suyun içinde. Kayrakan'a şöyle dedi, göründü su yüzeyinde. Yaratmak istiyorsan kendine ait bir evren, yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren. De ki hep, yaptım oldu. Başka bir şey söyleme. Hele yaratırken, yaptım olmadı deme. Ak ana bunu dedi, sonra kayboluverdi. Denize dalıp gitti, bilinmez ne oluverdi. Kayrakan'ın kulağından bu öğüt hiç çıkmadı. Yarattıklarına bu öğüdü iletmekten hiç bıkmadı. Dinleyin şimdi beni derdi. Vara yok demeyiniz. Varlığa yok deyip de yok olup gitmeyiniz. Akana'nın sözleri yankılanırken yüreğinde niyetini tek bir noktaya toplamış Kayrakan. Ol demiş ve suyun dibindeki toprak yüzeye çıkmış. Kara kütleleri meydana gelmiş. Ardından kendi suretine dönerek toprağa ayak basmış. Dikkatini yukarı vermiş ve ol demiş tekrar. Bu sayede gökyüzünü biçimlendirmiş. Böylece 3 diyar ilk halleriyle ortaya çıkmış. Uçmakı oluşturan gök katları, geniş kara parçalarından oluşan orta dünya ve zamanla son şeklini alacak olan suyun ötesi. Kayrakan bakarken yarattıklarını görmek için çevresine bir ağaç çıkmış yerden, bitmiş toprağın tepesine. Kayın ağacıymış o fakat olduğu gibi çıplak. Ne dal varmış üstünde ne de tek bir yaprak. Beğenmemiş Kayrakan. Böyle ağaç olmaz demiş. Gölgesinde dinlenilmez, bakması zevk vermez imiş. Ol demiş yeniden. Ağaç büyüyüp yeşermeli. Olmalı altın yapraklı, 9 dallı, 9 gölgeli. Kayrakan'ın yeşerttiği bu ağaç sonradan altın yapraklı Bay Kayın olarak anılacaktır. Bay Kayın'ın dalları göğe uzanır ve gökleri delerek tanrıların katlarına kadar ulaşır. 9 dalına değen Kayrakan 9 insan tohumu yeşertir. Bu tohumlar zamanı geldiğinde ışık ve rüzgarla toprağa değecek ve orta dünyadaki insanlara ruh olarak 9 soy meydana getirecektir. Bu insanların arasından kimi savaşçı olacaktır, kimi çoban, kimi ozan. Kimi iyilik için savaşacaktır, kimi düzeni bozan. Fakat türeyiş destanlarının sırlarına başka bir yolculukta değineceğiz. Merak ediyorsanız abone olun ve bizimle kalın. Baykay'ın dallarıyla gökyüzünü deler. Kökleriyle yerin en dibine kadar ilerler. Böylece 3 diyarı, göğü, yer altını ve orta dünyayı birbirine bağlar. Ağaç yeşermişti artık. Altın yaprakları eşsizdi. Ama gök katları ışıksız, orta dünya sessizdi. Ebedi olacaktı bu düzen, sonsuzluğa gidecek. Bunun için birileri olmalıydı, dengeyi gözetecek. Ol dedi son kez. Yankılandı diyar sesinden. Varlıklar geldi meydana, kendi öz iradesinden. Ülgen vardı aralarında, aydınlığın tanrısı. Mergen vardı, kıskandırırdı herkesi zekası. Göklerde yaşamak için izin vardı hepsinde. Mesela Umay vardı, yaşardı Bay Kayın'ın tepesinde. Daha birçoklarıyla beraber düzen sağlanıyordu. Ama Kayrakan içinde düzensizliği de barındırıyordu. Erlik ortaya çıkmıştı bu karanlık kudretten. Aydınlığın karşısında duran gölgeli suretten. Bir gün geldiğinde isyan edeceğini ilk andan biliyordu. Daha şimdiden kendi hükümranlığını hayal ediyordu. Anlatılarda tanrı ve ruhların ne zaman ortaya çıktığından kesin olarak bahsedilmez. Bir an için yokken bir diğer anda varlardır. Atalarımız göçebe yaşarken çok az iz bıraktığından
Bu gibi eksiklikler olması da doğaldır. Türk mitolojisi temelinde tabiata dayanır. Bu yüzden de gerçekçidir. Yaşananlarla, hayallerle ve hislerle yoğrularak ortaya çıkar. Bu düzende saf kötülüğe yer yoktur. Bugün için kötü olan ertesi gün iyi olabilir. O yüzden Ülgen ve Erlik gibi en çok çatışma yaşayan iki tanrının arasında bile dikotomik bir ilişki vardır. Yani tanrı şeytan çatışması gibi değil, birbirini tamamlayan iki farklı güç gibi. Ateş ve su gibi hareket ederler. Örneğin Ülgen insanlara Erlik'e yemek verilmesini öğütler ama ondan gelecek yiyecekleri asla yemeyin diye uyarılarda bulunur. Bir sonraki bölümde insanın nasıl yaratıldığına ve Mangdashire'nin Erlik'e karşı verdiği unutulmaz savaşa şahit olacağız. Bu efsanevi yolculuğu kaçırmamak için abone olmayı ve yorumlarda hangi mitolojik hikayeleri öğrenmek istediğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.